Öncelikle Dijital Zone'a hoş geldiniz. Ben kendimi tanıtarak başlatmak istiyorum. İsmim İlker ve ben kariyerime front-end developer olarak başladım. Ve bir zaman sonra dijital pazarlamaya ilgim olduğunu gördüğümden dolayı bu alana doğru yöneldim ve performans pazarlamayla beraber devam etmekteyim. Birçok markaya hem SEO içerisinde bundan öncesinde de birçok çalıştığım yerde birçok markaya danışmanlık verdim ve tamamıyla PPC odaklı bir şekilde performans pazarlama üzerine devam etmekteyim. Bugün size anlatacağım konulardan bir tanesi dönüşüm odaklı anahtar kelime optimizasyonu ve conversion rate'i arttırma yolları. Aslında bu konu özelinde birçok fazla madde var. Fakat ben daha çok belirli bir senaryo üzerinden daha çok birçok aslında performans pazarlama uzmanının denk geldiği ve karşılaştığı bir senaryo özelinden gideceğim. Bu senaryo aslında şöyle bir şey diyebilirim. Son zamanlarda belki fark etmişsinizdir. Google Ads tarafında veya Search Ads tarafında düzenli olarak bir yeni metamız var. Reklamcılık sürekli evrim geçiriyor ve yeni yöntemlerle beraber platformların güncellemeleriyle beraber sürekli yeni yöntemlere yönelmek zorundayız. Bunlardan bir tanesi de Brot anahtar kelime. Size de anket sorumuzu sorduk. Anket sorumuzu cevaplarsanız çok sevinirim. Burada anahtar kelimeleri kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz diye. Bu verileri aslında değerlendirebiliriz. Bizim için önemli sonuçlar verecektir. Ve bu günümüz metasındaki Brot anahtar kelimeyle beraber aslında biz yeni anahtar kelimelerimizi nasıl bulabileceğiz? Bunlar üzerinde nasıl değişiklikler yapacağız? Bundan bahsedeceğim. Sunumum aslında genel olarak uygulamalı bir şekilde ilerleyecek ve ekran paylaşımını bu sunumu kapattıktan sonra bir çıkardığım veriler üzerinden devam edeceğim. Örnek veriler üzerinden devam edeceğim ve bize bunu yapmamız neler fayda sağlayacak? Bir, conversion rate'imizi arttırarak aslında rekabetimizi çok daha uygun bir hale getireceğiz ve bir noktada da yeni anahtar kelimeler bularak onları arama terimlerini fırsat anahtar kelimelerine çevirebilmek için aslında bir yöntemlerimizden bir tanesi. Bu senaryolardan bir tanesi şöyle bahsedebilirim. Bildiğiniz gibi panellerimizde e-ticaret gibi alanlarda işte performans pazarlamada dönüşüm değerlerini tutabiliyoruz veya bunlar üzerine stratejiler yapabiliyoruz. Ama biz sadece e-ticaret ve bu tarz şeyler üzerinde devam etmediğimiz için ve dönüşüm değerleri olmadığı için gerçeklerle yüzleştiğimizde bizim çok fazla lead müşterimiz olabiliyor. Ve biz bu leadleri aslında şöyle diyebiliriz, gözümüz kapalı bir şekilde devam ediyoruz. Çünkü dönüşüm değerlerinin satışa dönüp dönmediğini aslında alabilmemizin bazı yöntemleri mevcut. Ama biz bu yöntemlere gelebilmek için aslında bazı problemler, aksaklıklar, sorunlar yaşamaktayız. Bunlar nelerdir? İşte bizim çözümlerimizden bir tanesi aslında çevrim dışı dönüşüm takibi yapabilmektir ve düzenli olarak çevrim dışı ile beraber bizim getirdiğimiz leadlerle beraber formlarla veya demo talepleriyle beraber satış ekibine gittikten sonra onlardan aslında bir dönüt alamadığımızda bir noktada performansımızı çok rahat bir şekilde ölçemiyoruz. Ve bu ROAS'ımızın ne olduğunu, biz ne kadar reklam geliri harcadık ve bizim işte bunun getirisi nedir, reklam getirisi nedir gibi hesaplamalar kısmında problemler yaşıyoruz. Ama şimdi önereceğim şeyle beraber çok basit bir şekilde hiç OCT kurmadan, işte CRM uzmanlarının eksikliği gibi sorumluluklar yaşamadan, kaynak yetersizliğinden dolayı yapamadığımız yöntemlerle beraber çok basit bir yöntemle aslında biz bu conversion rate'imizi arttırabiliriz ve arama terimlerimizi doğrudan anahtar kelimeleri olarak fırsat haline getirerek bunları domine edeceğiz. Bunu yapmamızdaki en büyük faydası budur. Aslında Brot'la beraber yakaladığımız arama terimlerinde, çünkü kullanıcılar artık çok farklı bir şekilde ve çok değişik şekillerde aramalar yapabiliyorlar. Gerçekten çok yaratıcı aramalar yapabiliyorlar ve bunlardan da dönüşüm alabiliyoruz. Biz bunları değerlendirerek üstlerine daha işte single keyword gibi bir uygulamayla veya diğer farklı yöntemlerle beraber yapılabileceğiniz, seçeceğiniz farklı stratejilerle beraber bu sayede fırsatını ortaya çıkaracağız ve onun üzerine gösterim payı üzerine daha domine bir hale getireceğiz. Şöyle diyebilirim. Bu yöntem aslında bizim için çok basit. Tamamıyla dönüşüm odaklı bir şekilde gidecek ve ROAS odaklı bir şekilde gidecek. Senaryomuzda aslında şöyle bir durum söz konusu. İlk yapacağımız şey, müşterimizle, danışanımızla aslında doğrudan satış ekibine bunu düzenli olarak alıyor olmak gerçekten önemli. Ama bazı dönemler içerisinde yıllık, çeyreklik olarak da alabilirsiniz ve aylık olarak takip etmek, belki haftalık olarak takip etmek bile çok daha iyi olabilir. Fakat
Diyeceğiz ki satış ekibine bize satış oranlarınızı kanallara göre ayırabilir misiniz? Bir reklamda kanallara göre bir ayrım yapmışsak ve reklamdan ne kadar reklam getirimizin ne kadar olduğunu görüyorsak bir ROAS hesaplaması ile beraber 2 tane başarılı ayımızı belirleyebiliriz veya daha fazla başarılı ayımızı tüm aylar özelinde de bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Şöyle Excel sunumuma geçeyim. Aslında senaryomuz şu şekilde. Bu sheets'i de sonradan sizle paylaşabilirim. Taslak olarak kullanabilirsiniz. Bazı kurallar veya şeyler eklendi. Filtreler eklendi. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Senaryomuz aslında bir sandalye üreticisi markamız ve bu sandalye üretici markamızın doğrudan fiyat vermediği bir web sitesi var. Yani fiyatlarını doğrudan paylaşmak istemiyor. Bir lead toplayarak ondan sonra satış ekibine gittikten sonra onlara göre bir sürecin devam ettiği bir alışveriş süreci var. Ve bu süreç içerisinde de biz bazı feedbackleri alabilmemiz için satış ekibinden bunları talep ettiğimizde örnek verdiğimiz 2 ayın biz arama terimlerini çıkarabiliriz. Biz anahtar kelimelerimize gelip panelimizde ve arama terimlerine bakarak arama terimlerini çıkartıp aslında listeleri çıkarttığımızda Ocak ayı ve Haziran ayı olarak 2 tane örneğimiz bulunuyor. Bu aylarda ne yapacağız? Aslında doğrudan panelden indirdiğinizde karşınıza çıkan bir şey olabilir. Bazı değişikliklerde bulunduğunda doğrudur. Bu tamamıyla örnek verilerle beraber ortaya koyuyor. Bazı verilerde beraber farklılıklar veya işte mantıksız olanlara denk gelebilirsiniz. Bizim burada nelerimiz var? Bir anahtar kelimelerle beraber yakaladığımız, tüm anahtar kelimelerimizle beraber yakaladığımız arama terimleri ortada. Ve tüm verilerine bakarak aslında bizim ortaya koyabileceğimiz şeyler. Bizim için önemli olan şey ne? Dönüşüm. Conversion'a bakıyoruz ve conversion kısmına gelerek baktığımızda en çok aslında 45 dönüşümle beraber bir anahtar kelimemiz var. Ama bize yeni anahtar kelimeler lazım. Zaten mevcutta olan anahtar kelimelerimizle beraber ilgilenmek yerine zaten onları optimizasyonla uğraşıyoruz. Ama bir taraftan da fırsat anahtar kelimelerini buluyoruz. İlk yapacağımız şeylerden bir tanesi biz bu anahtar kelimeleri hesabımıza ekledik mi, eklemedik mi? Bir filtre oluşturarak aslında edit olanları kaldırarak bizim tüm anahtar kelimelerimiz, arama terimlerimiz kısmına baktığımızda aslında birçok arama terimiyle beraber eklemediğimiz anahtar arama terimiyle beraber dönüşüm yakaladığımız gözükmekte. Buradan yapacağımız şeylerden bir tanesi conversion özelinde büyükten küçüğe olarak sıralayarak bir bakabiliriz ve burada sıfırlı olanları temizleyerek daha temiz bir tablo oluşturabilirsiniz. Bu tabloyu oluşturduktan sonra aslında bizim yapacağımız şeylerden bir tanesi bunları kontrol etmek, conversion rate'lerine bakmak gibi bazı işlemlerde bulunabiliriz. Bu conversion rate'lerle alakalı da bir sıralama yaptığımızda bizim aslında conversion rate'i yüksek olan arama terimlerimiz ve hesabımıza ekli olmayan arama terimleri ortaya çıkmış bulunuyor. Impression'ları kontrol edebilirsiniz, kliklerini kontrol edebilirsiniz. Bu tarz şeyler özelinde de size birçok fayda sağlayacak metrikle beraber, sıralamalarla beraber aşama aşama gelerek bir seçimde bulunabilirsiniz. Bu seçimleri tek tek manuel olarak yapacağız. Çünkü bazı anahtar kelimelerimizin, arama terimlerimizin yanlış olabileceğini veya işimize yaramayacağı veya diğer kampanyalarda kullanabileceğimiz durumlar söz konusu olabilir. Birkaç tanesini seçiyorum. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra baktığımızda aslında bizim conversion rate'lerimiz yüksek olan anahtar kelimeleri seçmemiz bizim için uygun olacaktır. Hemen bakıyorum. %25'e kadar olan anahtar kelimelerle beraber şöyle bir conversion rate'lerimin hepsini işaretliyorum. Yapacağım şeylerden bir tanesi de artık benim için işaretli olmayanları filtrelemek ve karşımızda belli başlı aslında arama terimlerimiz var. Ve bu arama terimlerini sonra da ortak anahtar kelimeler havuzunda toparlayarak hangilerini kullanabileceğimiz konusunda değerlendirmelerde bulunacağız. Haziran tarafına geldiğimizde de yaptığımız işlemler aslında birebir aynı. Biz genel olarak ROAS'ı yüksek olanlar özelinde yaptık. Bunu her ay içerisinde de gerçekleştirebilirsiniz ve fırsat anahtar kelimeleri bularak sadece Burat özelinde değil, tabii ki deneme kampanyalarıyla beraber devam edebilirsiniz. Ama tamamıyla hedefli bir şekilde doğrudan tam eştebeli bir şekilde yapabileceğiniz anahtar kelimeler bulmak fırsatını yakalıyoruz. Aynı şekilde edit kısmından kaldırıyorum ve conversion rate'i yüksek olan anahtar kelimelerime bakıyorum.
Anahtar kelimelerimiz burada hepsi bir şekilde geldi. Buradaki boşlukları temizleyebiliriz. Boşlukları temizledikten sonra karşımıza çıkan bazı anahtar kelimeler bulunacak. Bu anahtar kelimeler özelinde aslında conversion rate'leri de yüksek olduğu için birçoğu özelinde bazı elemeler yapmamız gerekir. Bu elemeler özelinde de aslında yapacağımız veya öncelik vereceğimiz bu arama terimlerini her zaman yaptığımız gibi forecast aşamasına geçerek gerçekleştirebiliriz. Bu sayede satış ekibiyle beraber doğrudan bağlantılı bir şekilde onlardan düzenli olarak bir şey alabiliriz. Ve bu eksiklikleri olan OCT kuramıyoruz veya çevrim dışı dönüşümleri düzenli olarak besleyemiyoruz gibi sorunları aslında atlatabilmenin kolay ve basit yöntemlerinden bir tanesi. Genel olarak conversion rate'leri yüksek olan anahtar kelimelerimizi seçerek kampanyamıza daha fazla güç kazandırıyoruz. Veya brot anahtar kelimeler yerine doğrudan hedefli bir şekilde yaptığımızda bu anahtar kelimeleri biz doğrudan aslında anahtar kelimelerle beraber gösterim payları üzerinde tam kontrol haline getirebiliriz. Kalite puanları üzerinde yeni reklamlar oluşturabilir. Asetleri bunlara göre oluşturabiliriz. Ve yönlendirme sayfalarını kalite puanı yüksek olan, doğrudan alakalı olan sayfalara yönlendirerek tek tek ilerleyerek bir şekilde mücadele edebileceğimiz en iyi şekilde kalite puanı yüksek olan şekilde mücadele ederiz ve bu arama terimlerinin gösterim payları üzerinde de doğrudan etkimiz olabilir. Sadece bütçe özelinde bir rekabetle beraber değil, tamamıyla kalite puanı yüksek bir şekilde ve gösterim payı yüksek bir şekilde dönüşüm olmaya devam edecektir. Ve belli başlı anahtar kelimeler bizim için önemlidir ve arama terimleriyle beraber tüm fırsatları bu şekilde görebiliriz. Ve bir sonraki yapacağımız aşamada aslında elimizde bir liste var. Artık bu saatten sonra yapacağımız şeylerden bir tanesi arama hacimlerini kontrol etmek. Arama hacimlerini bildiğimiz gibi anahtar kelime planlayıcı ile beraber tamamıyla son durumlarına bakarız ve arama hacimleri en yüksek olan ve rekabetleri düşük olan anahtar kelimelerle beraber sıralama yaparak biz müşterimizden ve danışanımızdan doğrudan bir bütçe talebiyle beraber şu anahtar kelime için domine edebilmek adına şöyle bir bütçeye ihtiyacım var diye bir talepte bulunabiliriz ve reklamlarımızı geliştirebiliriz ve conversion rate'imizi de arttırabiliriz. Conversion rate arttırabilmek adına bu sadece panel özelinde yapabileceğimiz şeylerden bahsettim ve belli başlı sıkıntılar, belli başlı sorunlar, yetersizlikler doğrultusunda birçok PPC uzmanının böyle bir senaryo ile karşılaştığına eminim. Çünkü lead müşterilerimizde genel olarak bunları yaşamaktayız. E-ticaret gibi veya da sistemsel olan CMS'leri bulunan sistemlerle beraber bunları hızlıca aşabiliyoruz. Benim aslında genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Ben sorularınızı almak isterim ve dönüşüm odaklı bir şekilde anahtar kelimeleri optimize etme kısmında uygulamalı bir şekilde bu şekilde gösterdim. Umarım sorularınızı bekliyorum. Umarım yardımcı olmuştur. Ben şeyi merak ediyorum aslında. Cevabı az çok biliyorum ama konuşmacılarımızın da duyması açısından biliyorsun ki yapay zeka artık hayatımızda ve yapay zekayı PPC tarafında nasıl kullandığını, e, ne sıklıkla kullandığını merak ediyorum. Şöyle diyebilirim ben yapay zekayı AI'yı sadece iş hayatımda da değil genel olarak normal hayatımda da kullanmaktayım. Yani şöyle diyebilirim ki ChatGPT'de benim en az 2 saatim geçmekte gün içerisinde. Ben ne kadar reklam panellerinin içerisinde, Analytics'in içinde, Tag Manager'ın içinde de kayboluyor olsam bir noktada da bu şekilde yani ChatGPT özelinde doğrudan kullandığım tool'lar var ve birçok reklam metni özelinde sık sık da bu soruyu soruyorum. AI olmadan önce biz nasıl reklam metni yazıyormuşuz diye. Bir sürü referanslar oluşturabiliyoruz, şeyler oluşturabiliyoruz ama bu binleri geçtikten sonra veya çok daha fazla reklam metni olduğunda benim işimi çok fazla verimli hale getirdi. Ve şöyle bazı kısıtlamalarla, farklı yöntemlerle beraber oluşturduğum promptlar var. Bu promptlar özelinde de hem ekibin verimliliği artıyor hem de aynı şekilde benim istediğim reklam metinleri çıkıyor. Brand'i tanıttım, işte B2C mi yoksa B2B mi olarak audience'lara ayırdım veya hedefimin ne olduğuyla alakalı, call to action mesajlarımın neler olduğuyla alakalı gibi birçok kural belirleyerek bazı inputlar vererek outputlarını aldığım tablolu bir şekilde yansıtabildiğim şekilde kullanıyorum. Genel olarak yapay zeka özelinde belli başlı korkularım var ama benim de çok işime yaradığı için
Bunu da belirtmek isterim. İnsanoğlu ilk ateşi keşfettiğinde muhtemelen korkmuştur ama bizi bu hale getiren şeylerden bir tanesi de büyük devrim yaratma konusundaki şeylerden bir tanesi de korkmayarak üzerine gitmek oldu. O yüzden AI konusu beni çok heyecanlandırıyor, onu söyleyebilirim. Hele ki PPC konusunda düzenli olarak promptlar yazmaktayım. Teşekkür ederim. İki tane sorumuz geldi. Sağ taraftan görüyor musun? Q&A kısmında. Evet, hemen bakıyorum. Yeni bulunan anahtar kelimeleri tetikleyen keywordleri kapatıp yeni bir reklam seti olarak mı yayınlamak gerekir? Farklı iki sette farklı eşleme türlerine aynı keyword kullanabilir miyiz gibi bir soru var. Aslında şöyle diyebilirim. Bu birçok stratejiye göre değişebiliyor. Reklamın birçok özelinde şöyle diyebilirim ki bir must'ı yani böyle olmalıdır veya zorunluluğudur gibi bir durum söz konusu değil. Yeni şeyler deneyebilirsiniz. Benim tercihim yöntem olarak aslında biraz eski yöntemlerden bir tanesi olan single keyword yöntemini kullanmaktır. Bu bir reklam kampanyası içerisinde her anahtar kelime için birer tane ad grup oluşturmaktır ve bu ad grup oluşturduğumda ben onun üzerinde çok daha fazla kırılımına müdahale edebiliyorum ve bu şekilde devam edebiliyorum. Broad içerisinde bırakmaktansa Broad'un doğrudan işte nedir bu? Broad anahtar kelime diyelim sandalye. Sandalye özelinde retro sandalyeyi ekstra bir et grup olarak oluştururum başka bir kampanya üzerinde ve en sonunda da Broad'da da aynı şeyi yakalamaması için bir kanibalizm muhabbeti olmaması için kendi kendimize bir rekabete girmemek adına oradan negatif hale getiriyorum ve farklı bir reklam grubuyla beraber hedeflemekteyim. Bu şekilde aslında biz tam eşlemeli bir şekilde ilerliyoruz ve anahtar kelime üzerine çok fazla hakimiyetimiz olabiliyor. Birçok SEO'cu ile beraber çalışıyorsak, onlarla beraber düzenli olarak görüşüyorsak bu anahtar kelime özelinde sayfamız mevcut mu diyerek veya işte yeni düzenlemeler yaptırtarak aslında kalite puanımızı da yükseltiyoruz. Ben genel olarak farklı olarak ayrı bir reklam kampanyası özelinde, reklam grubu özelinde birer anahtar kelime kullanarak ilerliyorum. Evet, biraz yorucu, biraz iş yükü ağır ama kesinlikle panelde ve anahtar kelime üzerinde net bir şekilde kontrol sağlayabiliyorsunuz. Bir diğer soruya geçeyim. Umarım cevabım yeterli olmuştur. Broadmesh'te genellikle çok fazla alakasız arama terimlerine maruz kalıyoruz. Conversion rate oranı yüksek olsa dahi bu durum bizi olumsuz etkiler mi? Aslında burada kontrollerimizden bir tanesinde de biz bu arama terimleriyle beraber conversion rate'i yüksek olan bir arama terimi bizim için kalitesiz bir lead olma ihtimali çok yüksektir. Çünkü biz conversion rate'e doğrudan aslında baktığımızda conversion rate yüksek olsa bile bu anahtar kelimeyi negatifleyerek, arama terimi negatifleyerek aslında gereksiz ve alakasız olan şeylerden kurtulabiliriz. Ama şunu söylemem de gerekiyor ki Google'un broad anahtar kelimelerinde arama terimleri gerçekten çok yakın. Bu yakınlıklar birbirlerine çok şöyle diyebilirim ki alakasız aramalarla beraber yakalanmıyor. Tabii ki var. Düzenli olarak kontrollerle beraber bir zaman sonra zaten çok net bir şekilde sizin alanınızın ve arama terimlerinizin neler olduğu ortaya çıkıyor. Ama tabii ki broad kısmında tabii ki yüksek maliyetleri olabiliyor. Farklı aramaları yakalayabiliyor. Farklı arama terimleri olabiliyor. Bizim için buradan arama terimlerini alarak doğrudan aslında gösterim payları üzerine ve şeyler üzerinde de devam edebileceğimiz bir hale getiriyorum. Bundan bahsedebilirim. Broad'un bize aslında birçok alanda artısı var, eksisi var. Bunu söyleyebilirim. Broad'la beraber aslında bir sandalye dediğimizde birçok sandalye markasının adı da branding olarak devam ediyor. Ve birçok markamda da bu tarz şikayetler görebiliyorum veya işte neden brandingle beraber bizim işte marka ismimizde bir maliyet artışı olduğu gibi durumlar olduğunda çünkü rekabet arttı. Biz broadlara geçtik. Biz bir sandalye dediğimizde X markası ve Y markasını hedeflemiyor olsak bile hariç tutmazsak bu anahtar kelimeler üzerinde de bağlantılı olduğu için bu anahtar kelimeler üzerinde de çıkacak ve bizim brand reklamımızda da bir noktada rekabetimizi arttırıyor. Sadece bizim değil birçok brandin maliyetini arttırdığını söyleyebilirim. Bir diğer soruya geçtiğimde single keyword reklam kampanyalarında dönüşüm için özellikle yaptığınız ayrı bir ayar var mıdır?
Aslında burada en çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi, ben genel olarak aşama aşama gidiyorum. İşte dediğim gibi her metreyi kullanarak bizim için yüzdelerin bulduğu, nasıl conversion rate önem veriyorsam bir noktada CTR'a da bu kadar önem veriyorum. Çünkü CTR kısmında da bir gösterim başına bakıyorum ki işte bir çok fazla gösterim var ve bir noktada dönüşüm gelmiyor. O zaman benim bu anahtar kelimeye daha fazla bütçe ayırmama ve bu alanda devam etmeme gerek olmadığını düşünüyorum ve bu şekilde optimize ediyorum. Her seferinde benim için temel performans göstergem tamamıyla dönüşüm odaklı bir şekilde. CTR oranına bakmamın sebebi de aslında beklenen tıklama oranı ile beraber kalite puanına doğrudan eklenen bir durum söz konusu. Bu duruma baktığımızda işte şunu söyleyebilirim. Doğrudan CTR oranını yükseltebilmek adına call to action'larda çağırmak veya şöyle diyebilirim ki bir sayfa özelinde geliştirmeler yaparak sayfa içerisinde de conversion rate'leri arttırabileceğimiz durumlar var. Böyle açıklayabilirim. Bir diğer soruya geliyorum. Broad Match açıp akıllı teklif kullandığınız zaman sistem zaten bizim istediğimiz EBM'e getirmeye çalıştığı için negatifleme yapmaksa uygun olur mu? Bu durum beni rahatsız eden durumlardan bir tanesi. Çok fazla panele ve algoritmaya kendimizi teslim ediyoruz. Ama bazı durumlarda, buradaki durumlarda tamamıyla bir dönüşüm değeri veremediğimiz için, bir OCT yapamadığımız için veya herhangi bir eksik verimiz olduğu için aslında bu tarz şeylerle beraber devam ettirmemiz ve hala optimize etmeye devam etmemiz gerekiyor. Doğrudan broad'la beraber, single keyword'la beraber yazdığımız bir anahtar kelimenin EBM'lere özelinde de teklifler vererek aslında rekabet edebileceğimiz için devam edebiliyor. Her ne kadar akıllı teklifler kullansak da reklamları biz bu şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Optimize etmemiz gerekiyor. Ne kadar işte bir Performance Max reklamında bile kitle sinyallerine göre alışveriş reklamı diyeyim. Kitle sinyallerine göre şeyler yapılıyor ama çok fazla gösterim alıyorsak bir zaman sonra ama dönüşüm almıyorsak bunları kapatmamız gerekir. Ama akıllı teklifler kullanıyoruz ve Google'ın neredeyse biz tamamıyla kontrolü kendi üzerine almak istediği bir kampanya modeline baktığımızda her ne kadar akıllı teklif de kullansak, broad da kullansak, performans max da kullansak kampanyaları optimize etmemiz gerekiyor. Ve optimizasyon süreci de her zaman işte nasıl diyebilirim? Kampanya kurarken bir kampanya, ad grup ve reklam olarak kurarken optimizasyon kısmında reklamlar, ad grup ve kampanyalar özelinde tam tersi bir yönde devam ettirerek aşama aşama tamamlıyoruz. Bir diğer soruya bakıyorum. Tamamen yeni açılmış bir hesapta hesabın öğreniminin zayıf olması ve negatif anahtar kelimeler listesi olmadan bu stratejiyle ilerlemek mantıklı olur mu? Böyle bir hesapta geniş eşlemeleri başımızı ağrıtır mı demiş. Şöyle diyebilirim, aslında yeni açılan hesaplar bu senaryo tamamıyla dönüşüm getiren bir hesap özelinde daha da nasıl optimize edebiliriz gibi bir cevaba e, göre oluşturulmuş bir sunumdu. Çok sık da başımıza gelen şeylerden bir tanesi ve yeni hesaplarda mevcut olarak bir dönüşüm olmadığı için dönüşüm odaklı olarak başlatmak gibi farklı yöntemlerle başlayabilir. Ben eski yöntemlerden biri olan manuel tıklama başı maliyetlerle başlayarak dönüşümlerimi bazı anahtar kelimelerde arttırıp ondan sonra belirli bir dönüşüm sayısına geldikten sonra besleyebildikten sonra ondan sonra akıllı tekliflere geçiyorum. Negatif anahtar kelimeler listesi kısmında evet, bir doğrudan domine etmek istediğiniz bir anahtar kelime yoksa, elinizde böyle bir liste yoksa, bir forecast yoksa veya işte baktınız ki rekabet çok yüksek ve rekabet düşük olan anahtar kelimelerle beraber de dönüşümler kısmında problemler yaşıyorsunuz. Evet, broad kullanabilirsiniz. Ben broad kullanıyorum ama benim hesaplarımda gerçekten çok nadirdir. En başarılı kampanyaların broad anahtar kelimelerle mi, geniş eşlemeli anahtar kelimelerle mi? Evet. Ama düzenli olarak da arama terimleriyle beraber böyle çıkararak daha farklı bir şekilde, tam eşlemeli bir şekilde devam ediyorum ki gördüğümde de maliyetler konusunda, rekabet konusunda da çok da işlevli olduğunu söyleyebilirim. Yeni hesaplar kısmında da aslında bugün anlattığım şey, conversion rate yapabilmek için belirli bir dönüşüm alarak belli bir satışın, belli bir dönemin olduğu bir senaryo özelinde anlattım. Böyle cevaplayabilirim.
Selamlar. Az önceki Sheets'i bizlerle paylaşacak mısınız? Evet, Sheets'i sizde paylaşacağım. Zaten reklam panelinden rahat bir şekilde çıktı aldıktan sonra birebir aynısı. Bazı filtrelemeler ve bazı kurallar var. Bu kuralları da daha görsel hale getirebilmek için. Çünkü bir noktada bu anahtar kelimelerle beraber danışanınıza da bunu diyeceksiniz ki işte bu anahtar kelimeleri çıkarttık. Ortak anahtar kelimelerimiz bunlar. Bu kadar dönüşüm getiriyor. Conversion rate'leri bu kadar yüksek veya düşük. Ve bunlara neler yapabiliriz gibi ve bunlara forecast oluşturup bir bütçe alacaksınız. Bu noktada da Sheets'i kullanabilmeniz için sizle paylaşacağım. Rekabetin yüksek olduğu elbise veya bluz gibi bazı anahtar kelimelerde dönüşümlerimiz çok düşük. Bu konularda neler yapabiliriz? Tahminimce elbise ve bluz gibi bazı anahtar kelimelerde dönüşümlerimiz çok düşükse şöyle diyebilirim. Gösterim payımızla alakalı bir problem vardır. Öncelikli olarak bir gösterim payımıza bakarız ve bu anahtar kelimelerde bizim bütçemiz ve kalite puanımız ne kadar yetiyor? Bunlar üzerinde şey yapabiliriz. Bir değerlendirmede bulunabiliriz. Ama bizim için öncelikli olarak bütçe değildir. Bir elbise veya bluz gibi anahtar kelimelerle daha geniş şekilde oluşturulan kategoriler veya şeyler özelinde long tail aslında kuyruklu anahtar kelimeler kullanarak yapabiliriz. Bunlar nelerdir? İşte kırmızı elbise veya işte büyük beden kırmızı elbise gibi aslında farklı farklı long tail'ler ve kuyruklu anahtar kelimeler keşfederek bu şekilde ilerleyebiliriz. Ama broad olarak kullanıyorsanız bu anahtar kelimeleri ve dönüşümü yakalayamıyorsanız muhtemelen kalite puanınız düşüktür. Bunlar üzerine çalışmanız gerekir ve dediğim gibi arama terimleriyle beraber arasından çekerek kalite puanı üzerine doğrudan müdahale edebileceğiniz ve optimize edebileceğiniz bir hale getirebilirsiniz. Veya baktığımızda muhtemelen bütçesi düşüktür, rekabet edemiyordur. Bütçeyi arttırmak üzerine konuşabiliriz. Kalite puanınız yüksek olmadan da bütçe artırmayı tavsiye etmiyorum. Bir diğer soruya geliyorum. Anahtar kelimelerin kalite puanlarını yükseltmek için en çok önem verdiğiniz kısım nedir? Aslında bizim burada ki aşamalardan bir tanesi, Google'un önem verdiği aşamalardan bir tanesi sadece parayı veren düdüğü çalmıyor. Evet, burada bir teklifle beraber ilerlediğimiz bir durum söz konusu ama belli başlı metriklerimiz var. Bu kalite puanlarında şöyle diyebilirim, CTR oranına bakıyoruz. Tıklama oranı beklenen tıklama oranı olarak gelir. Reklam alaka düzeyi vardır ve bizim sayfamızın reklamla ne kadar alakalı olup olmadığıyla alakalı metrikler bulunuyor. Bu metrikleri doğrudan arttırabilmek adına yapacağımız şeylerden bir tanesi anahtar kelimemizin, arama terimimizin bu neyse başlıklarda ve metinlerde bunları geçiriyor olmamız ve reklam metinlerimiz bunların üzerine odaklı bir şekilde oluyor. Ve bu şekilde ilerlediğimizde bizim kalite puanımız bir zaman sonra yükseliyor. Kalite puanlarını kısmına baktığımda şöyle diyebilirim. Günlük olarak kontrol ederim. Aylık olarak onlara baktığımda ekip arkadaşlarımla paylaşırım ve onlardan da paylaşmalarını isterim. Bu şekilde kalite puan kısmına biraz takık birisiyim. Çünkü kalite puanım ne kadar yüksekse o kadar daha rahat bir şekilde rekabet edebiliyorum. Çünkü bütçemi verimli kullanmak benim için önemli. Şöyle diyebilirim. Final URL ile beraber işte doğrudan o anahtar kelimenin içinde geçtiği bir sayfanız bulunuyorsa buraya yönlendirebilirsiniz. Bu sayfalarda da oluşturabilmek için zaten SEO'su olan bir markanız varsa bu sizin için çok faydalı olacaktır. Bu anahtar kelimelere de yatırım yapabilirsiniz ve SEO'da da düzenlemelerde bulunabilirsiniz. Ben alaka düzeyi olabilmesi için tamamıyla anahtar kelimem neyse onunla alakalı bir bilginin olduğu, bir anlatının olduğu ve onu metin içerisinde sadece bilgi vermek amaçlı değil, bir taraftan da call to action'a çağırdığı, demo talebinde bulunun, şimdi satın alın gibi vurgularla beraber aslında yaptığımız şeylerle onları aksiyona geçirmeye çalışıyoruz. Reklam alaka düzeyi kısmı da bu açıdan önemli. Buradan son gidecek URL'in ne olduğuyla beraber aslında nereye yönlendirmemiz gerektiğiyle alakalı cevapları verebilir. Tıklama oranlarını arttırabilmek için kullandığımız en temel yöntemlerden biri de aslında uzantılar kullanmak, öğeler kullanmak yeni ismiyle. Bu öğeleri kullanarak tıklama oranlarımızı arttırabiliyoruz ve reklam alanlarımızda daha fazla yer kaplayabildiği için, daha fazla yüzdeyle beraber gösterebildiğimiz için bir zaman sonra da zaten sayfa alakalı ve doğal olarak anahtar kelimelerimiz de içerisindeki onlara göre hazırlanmış metinlerle beraber olduğu için tıklama oranları da bir zaman sonra artacaktır. Responsive Search Ads'lerde de farklı farklı bir reklam grubunda maksimum 3 tane reklam kuruluyor.
ve bu 3 reklamda 15 tane açıklama metni var ve 4 açıklama metni var. 15 tane de başlığımız bulunuyor. Çarpı 3'ten dediğimizde aslında 45 tane başlıkla beraber sadece bu anahtar kelime üzerine çalışılmış ve açıklama metinleriyle beraber çalışılmış reklamlarla rahat bir şekilde şey yapabiliriz. Bir A/B testine sokuyor gibi düşünebilirsiniz. Bir zaman sonra hangisinin conversion rate'i daha yüksekse diğerlerini kapatarak başarılı olan reklamlarla gidebilirsiniz veya bu öğelerin işte baktığımızda anahtar kelimelerin, açıklamaların, başlıkların hangileri başarılıysa bir reklam grubunda toparlayarak da onun tamamıyla performansını arttırabilmek için optimizasyonlarda bulunabilirsiniz. Böyle açıklayabilirim. Bir diğer soruya geliyorum. Bazı performans max kampanyaları bütçenin çoğu search tarafına harcanmış oluyor. Burada search ve PMax arasında nasıl bir optimizasyon yapmalıyız? İyi dönüşüm getiren keywordleri iki tarafta da devam ettirmeli miyiz? Aslında şunu söyleyebilirim. Performans Max birçok reklam mecrası alanında doğrudan bize izin vermediği bir kampanya modeli olduğu için Performans Max'ı arama ağında kullandığım şeyler özelinde kullanmıyorum ve şöyle diyebilirim ki benim aramada kullandığım işte Search Ads ile beraber, Broad'la beraber veya Single Keyword'la beraber oluşturduğum arama ağı reklamlarımın ben conversion'larının çok daha yüksek olduğunu görüyorum. Ve bir zaman sonra Performans Max'a baktığımda da birbirleriyle rekabet ediyorlar mı? Bu kısma hangi reklam alanlarına bakıyor gibi şeylerle beraber devam edebiliriz. Şöyle olabilir. Metinler kısmında tabii ki devam ediyor ama bir zaman sonra Performans Max'ın kitle sinyali nereye yöneliyorsa oraya doğru gitmek gerekir. Aslında bu o anlık duruma göre verebileceğimiz yöntemlerden bir tanesi. Bakıyoruz ki Performans Max'taki bir UTM'le veya bir şeyle beraber bir lead'in kaliteli olup olmadığını kontrol ediyorsanız düzenli olarak bu kampanyadan gelen lead'lerin satış oranının ne kadar olduğuna bakarak aslında devam ettirip ettirmediğinize veya işte search ads'ini seçmeniz gerektiğini, performans maksimum seçmeniz gerektiğini ortaya çıkacaktır. Bunun net bir cevabı yoktur. Duruma göre ve koşula göredir. Hangisinin satış oranı daha yüksekse oradan ilerlemek çok daha mantıklı olacaktır. Ama tabii ki hangi alanlarda, mecralarda gözüküyorsunuz? Daha çok işte video odaklı mı yoksa display odaklı bir şekilde mi ilerliyor reklam yoksa search ads odaklı mı performans max? Hangi alanları kullandığı kısmını takip ederek bir sonuca varabilirsiniz. Yeni hesaplarda yeterli dönüşüme ulaştığımıza nasıl karar verebiliriz? Sektörel ve diğer şartların etkisi oldukça yüksek olacaktır. Genel olarak aslında mevcut olarak tamamıyla sıfır bir hesap oluşturuyorsak bizim ilk yapacağımız şey ben dediğim gibi belli başlı arama hacimleri yüksek olan anahtar kelimelerle beraber rekabet ederek bunları yakalamaya çalışıyorum. Biraz eski bir yöntem olsa da ben manuel tıklama başıyla beraber her anahtar kelimeye özel teklifler vererek search impression yani gösterim payını ne kadar yüksek tutabilirsem ki reklam metinlerinde de açıklamalarla, kampanyalarla veya yeni yöntemlerle beraber bunları sağlayabiliyorum. Nasıldır? Aslında gösterim payını yükselttikten sonra metinlerle beraber çekici hale getirebilmek için markalarınıza kampanya yaptırabilirsiniz. Veya işte düzenli olarak metinler içerisinde call to action'a çağırabilirsiniz ve şunu söyleyebilirim ki kampanyalarda bir FOMO etkisi denir. Bu sınırlı sayıda olan şeyler özelinde insanları çok daha hızlı bir şekilde harekete geçiren bir şeyi kaçırıyor hissiyatı olduğundan dolayı bir FOMO etkisi, bir sınırlılık ortaya koymak her zaman bizim için faydalı olacaktır. Şunu diyebilirim ki belirli bir süre içerisinde bir haftalık indirim veya işte indirim için son gün gibi aslında cümlelerle biz burada aksiyonu daha da hızlandırabilmek için, harekete geçirebilmek için bir FOMO etkisi yaratıyoruz. Çünkü bu kampanyayı kaçırırsa çok daha maliyetli bir şekilde gerçekleştirebilir bunu gibi bir algıyla oluşturuyoruz. Veya işte stoklarla sınırlı gibi şeylerle yapabiliriz. Süreyle sınırlandırmak yerine stoklarla sınırlı gibi şeylerden bahsedebiliriz. Bu şekilde insanları harekete geçirerek, yeterli dönüşüme getirerek zaten gösterim payları yüksek olacak ve metinleriniz de zaten bunlarla alakalı olacaksa doğrudan dönüşüm geleceğini söyleyebilirim.
hiç gelmiyorsa, gerçekten böyle bir şeye baktığımızda tek bir anahtar kelimeye güvenerek, arama hacimlerine bakarak veya şey yaparak bunlar üzerinde sadece o kampanyayı devam ettirerek dönüşümü beslemek bizim için çok önemli. Bir taraftan da dönüşümleri sadece Google Ads tarafından da kurmuş olabilirsiniz. GA4 tarafından içe aktarma gibi de gerçekleştiriyor olabilirsiniz. Organikte veya diğer kanallarla beraber, diğer mecralarla beraber gelen kaynaklarla, medyalarla beraber, aslında mediumlarla beraber onları da besleyebilmek adına GA4'u ekleyebilir veya dönüşümlerinizi bu şekilde kontrolünü sağlayabilirsiniz. Bir diğer soruya geliyorum. Çalışan bir kampanyamızda dönüşümü hedefliyoruz, ölçüyoruz ve aynı dönüşüm amaçlayan farklı türde bir reklam kampanyası oluşturduğumuz zaman direkt dönüşüm hedefleyerek mi yoksa manuel TBM ile mi başlatmalıyız? Genel olarak şöyle diyebiliriz. O kampanya özelinde bir dönüşüm, her kampanya üzerinde bir dönüşüm kurmuyorsanız ve alakalı bir şekilde sonucunuz her zaman aynıysa aynı kitleyi kullanabilirsiniz. Ama farklı bir şekilde ise siz oluşturduğunuz bir lead'de işte sektör olarak birinde sandalye, diğerinde işte televizyon veya işte elektronik araçlar gibi ise potansiyel müşterileri her ne kadar aynı mağaza üzerinden, aynı marka üzerinden devam ediyor olsa bile ayrı ayrı tutmak gerekir. Ve bu şekilde gitmek, ama aynı kaynaklık özelinden, aynı hizmet özelinden bir kampanya oluşturuyorsanız bu şekilde aynı dönüşümü kullanabilirsiniz. Hatta kullanmanız sizin için çok daha faydalı olacaktır. Performans Max kampanyası kullanmaya başladığımızdan beri çok alakasız leadler alıyoruz. Bu konuda kaliteli lead yakalayabilmek adına bir öneriniz olur mu? Ben aslında bu leadler konusunda şunu söyleyebilirim. Sunumun başında da bahsettiğim gibi bir çevrim dışı takip yapmıyorsak, dönüşüm takibi yapmıyorsak ve biz paneli bu şekilde beslemiyorsak gerçekten sinyallere göre bir zaman sonra evrilecektir ve bu şeyi sürekli düzenli olarak devam ettireceği için aslında gözümüz kapalı bir şekilde ilerliyoruz. Bunun en büyük çözümlerinden bir tanesi bizim bu anahtar kelimeyle veya şeylerle beraber dönüşüm değerimizin ne olduğu. Biz dönüşüm değerlerini statik olarak da belirleyebiliriz. Doğrudan sizin yapabileceğiniz satış ekiplerine beraber devam edebileceği bir şekilde veya bunu CRM bağlantıları ile beraber Google Click ID'ler bağlayarak işte doğrudan bu kullanıcının dönüşüm değeri nedir, bana ne kadar dönüşüm getiriyordur gibi şeyler özelinde yaparsak çok daha farklı stratejiler oluşturabiliriz. Ve ben Performance Max'ın genelde dönüşüm sayısını en üst düzeye çıkartmak yerine dönüşümün değerini en üst düzeye çıkartmak üzere kullanıyorum bu stratejilerle. Ve lead markalarında da OCT veya bu tarz şeyleri kurduğumuzda çevrim dışı çevrim dışı dönüşümlere fitlediğimiz panellerde doğrudan derim ki ROAS'lara göre ve target ROAS'lara göre devam etmek çok daha mantıklı olacaktır. Reklam performansını iyileştirmede Analytics tarafını en etkili nasıl kullanıyorsunuz? Şöyle diyebilirim ki Analytics bizim elimiz kolumuz. Ne kadar ads panellerinde şey yapıyor olsak da ben kontrollerimin hepsini Analytics panelleri üzerinden devam ediyorum. Ve bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi de UTM linkleriyle beraber, UTM'lerle beraber oluşturduğumuz UTM'lerle hangi kampanyanın ne kadar dönüşüm getirdiğini doğrudan bunun içerisine bakabiliriz. Search konsolumuza eklediğimizde organik olarak anahtar kelimelerin neler olduğuna bakarak yeni stratejiler oluşturabiliriz veya doğrudan baktığımız birçok şey özelinde kanallara ayırarak veya şeyler yaparak devam ediyoruz. Ben raporlamalarımı yaptığımda hem Google Ads'in verilerini kullanıyorum hem de Analytics'in verilerini ekstra olarak veriyorum. Çünkü biri veriye dayalı bir şekilde devam ederken bir taraftan da last click'le beraber, son tıklamayla beraber devam eden bir sistem var. Ama yeni bir şekilde de veriye dayalı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu açık tamamıyla kapanacaktır. Değerli bir dönüşüm olmayan WhatsApp Lead gibi kısımları aslında anlattım. Anlattığım şeyde burada panelin birçok şey hazırdır. Artık yeni bir stratejiyle beraber gidiyoruz. Oluşturduğum aslında teknikle beraber gayet başarılı bir şekilde gidebilecek bir yöntemlerden biri. Her ne kadar şey olsa da telefon tıklamalarını veya WhatsApp tıklamalarını kalitesiz görmemek gerekiyor. Doğru bir istedikten sonra gerçekten işe yarayan yöntem. Kalite puanı yüksek değilse bütçeyi arttırma yoluna gitmem dediniz az önce. Kalite puanı için hangi oranlar yüksek kabul edebilir? Düşükse bunu arttırmak için neler yapabiliriz? Kalite puanları günlük olarak belli etkileşimlerle, belli verilerle beraber değiştiği için aslında burada tıklama oranlarımız yüksek mi? İşte sayfamızla alakalı mı veya final URL'imizi belirlemek gibi veya en sonunda da
reklam metinlerimizde bu şekilde şeyler var mı? Landing page view experience'ımızın nasıl olduğuyla alakalı birçok aslında değişken parametre var. Hangisinin düşük olduğunu panelden detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Bunlara göre değişiklik yapabiliriz. Kalite puanını yüksek değilse bütçeye arttırmak kısmında bütçemizle beraber rekabet edebiliriz. Bir taraftan reklamımızın kalitesiyle de beraber rekabet edebiliriz. Ben genelde reklam kalite puanlarında rekabet etmeyi arttırarak sonrasında bütçeyi kullanmanın, arttırmanın daha verimli olduğunu düşünüyorum. Umarım sorularınızın hepsine cevap verebilmişimdir. Sunumum kısa oldu, soru kısmı daha şey oldu. Çünkü belli başlı verilerle beraber devam edip gittiğim bir senaryo vardı. Bazı konularda açıklamalarda bulunmamışımdır. Eksiğim varsa affedin diyeyim. Az önce de düştüm, kusura bakmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ahmet, bana tanıdığın vakit için de teşekkürler. İlker, ben teşekkür ederim bize vakit ayırdığın için. İlker'e yine sorunuz olursa LinkedIn üzerinden sana ulaşabilirler diye tahmin ediyorum. Tabii ki. İlker yazıp LinkedIn üzerinden İlker'e ulaşabilirsiniz. Onun dışında bugünkü sunum eğer başını veya ortasını kaçırdıysanız da haftaya YouTube kanalımızda yayında olacak. Her iki konuşmacımızın sunumu da. Eğer başka ekleyeceğim bir şey varsa alalım, yoksa Aziz'e geçelim. Şimdilik benim ekleyeceğim bir şey yok. Aziz'in sunumunu merakla bekliyorum. Şimdiden kolay gelsin Aziz. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkür ederim.